Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese merhaba. Ben Murat Tunalı ve Mutlu Aile bölümünde tekrar birlikteyiz. Umarım yaşamınıza değer katan küçük seminer tadında bir program gerçekleşir. Evladımızı severiz değil mi? Çocuklarımızı çok severiz ve onlar için her şeyi yaparız. Ancak onları sevme şeklimiz, onlara olan sevgi türümüz hiç düşündünüz mü nasıl? Japon bir bilim adamı dünyada 3 türlü sevgi olduğuna inanır ve bunun tezini yazar. Der ki Masumi Toyotomi adında bilim insanı, dünyada 3 türlü sevgi vardır. Eğer sevgisi, çünkü sevgisi ve rağmen sevgisi. Eğer sevgisi koşullu sevgidir. Eğer bana şunu alırsan seni severim. Eğer bana bunu alırsan seni daha çok severim. Eğer beni mutlu hissettirirsen seni severim. Çünkü sevgisi koşulu gerçekleştirilmiş olan sevgi türüdür. Yani seni seviyorum çünkü çok güzelsin. Seni seviyorum çünkü çok zenginsin. Seni seviyorum çünkü bana çok güzel bir hayat yaşatıyorsun. Seni seviyorum çünkü çok akıllısın, çok zekisin. Seni seviyorum çünkü şöylesin, böylesin. Rağmen sevgisi. Beni üzmene rağmen seviyorum. Seni kusurlarına rağmen seviyorum. Seni bana kızmana rağmen seviyorum. Masumi Toyotomi diyor ki, rağmen sevgisi herhangi bir koşula bağlı olmayan, sevginin doğasında olup gerçekten fedakarca verilmiş olan sevgidir. Rağmen sevgisi herhangi bir beklentinin karşılanmamış halidir diyor. Sevginin en saf halidir. Dünyada en çok ihtiyaç duyulan sevgi türü rağmen sevgisidir. Ancak en az verilen sevgi türü rağmen sevgisidir der Masumi Toyotomi. Ve ben de buradan itibaren ilave ederim. Derim ki rağmen sevgisi bir annenin evladına olan saf sevgisidir. Rağmen sevgisi Yaradan'ın yaratmış olduğu kullarına olan sevgisidir. Rağmen sevgisi Leyla'nın Mecnun'a olan sevgisidir. Rağmen sevgisi hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz, en çok müptela olduğumuz sevgi türüdür. Ama maalesef ki en az verdiğimiz sevgi türüdür. Şimdi düşünelim, bir anne olarak, bir baba olarak evladımızı gerçekten rağmen sevgisiyle mi seviyoruz? Evet, tabii ki rağmen sevgisiyle seviyoruz hocam. Tabii ki onları bütün kusurlarına rağmen seviyoruz. Hayır, kendimize karşı dürüst olduğumuzda gerçekten rağmen sevgisiyle sevmediğimizi anlarız. Nasıl mı? Çocuğumuz sınavda zayıf aldığı zaman, onu ödevini yapmadığında, okulda başarısız olduğu zaman ona bir takım talimatlar verirken, bir takım öğütler verirken başkasıyla kıyaslayarak örnekler veririz. Bak Ahmet şöyle yapmış, bak Mehmet şöyle yapmış. Biraz ibret alsana, biraz ondan örnek alsana deriz aslında. Çocuğumuzun okul başarısını çok başarılı olmasını isterken aslında kendi iç dünyamızda bir parça da kendimizi tatmin ettiğimizi fark edemeyiz. Çocuk okulda başarılı olmalı. Bizi başarıyla temsil etmeli. Niçin? Çünkü annesi babası bununla ilgilenmiyor demesinler diye. Yani aslında çocuğumuzu bir bakıma da okulda başarılı olduğu için daha çok seviyoruz gibi görünüyoruz. Kendimize karşı dürüst olduğumuzda. Ya da ödevlerini yapmadığında, sorumluluklarını yerine getirmediğinde onu sevmemekle tehdit eder hale geliriz. Ya işte bu ödevini yap çabucak, yoksa işte şunu veremem sana, şunları elde edemezsin, çok sevdiğin işte filmi izleyemezsin, bilgisayarını alamazsın, cep telefonu alamazsın. Bunları söylerken aslında çocuğumuza sanki o ödevi yaptığı için onu seviyormuşuz gibi, sanki dersini yaptığı için onu seviyormuşuz gibi bir izlenim, intiba uyanmakta. O yüzden çocuğumuza olan sevgimizi bir parça daha dikkate değer bulmak lazım ki bir elden geçirmek gerekiyor. Rağmen sevgisi mi? Çünkü sevgisi mi? Eğer sevgisi mi? Eşimizi severken bize yaşattığı hayat koşullarından dolayı mı çok seviyoruz? Ya da bana almış olduğu çok kaliteli, ismini söyleyemediğim şu andaki telefon markasından dolayı mı çok seviyorum onu? Şimdi her insanın sevgi beklentisi farklıdır. Ama
Gerçek manada sevdiğimizde, eğer sevgisiyle sevdiğimizde çocuğumuz sınıfta kalmasına rağmen, sorumluluklarını bir parça yapmıyor olmasına rağmen, eşimiz bize bazen zaman zaman kızmasına rağmen, istediğimiz şeyleri alamıyor oluşumuza rağmen sevmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Gerçek sevgi rağmen sevgisidir. Buradan yola çıkarak bazı anne babaların da çocuklarını gereğinden çok fazla sevdiğini görürüz. Sınıfta mahcup olmasın diye biz onun ödevini yapmaya çalışırız. Ya da zorla emribaki bir şekilde ödevini yaptırmaya çalışırız. Bu noktada iki farklı örnekten yararlanacağım. Bir tanesi iki aynı yaştaki çocuk. Birisi George, birisi de Ahmet. George, Almanya'da, Avrupa'da yetişen bir çocuk. Ahmet de Türkiye'de normal bir ailede yetişen bir çocuk. George sabahleyin kalkıyor, yatağını topluyor. Yatağını topladıktan sonra elbiselerini giyiyor. Dolabını açıp hangi elbiseyi giymesi gerektiğini biliyor ve giyiyor. Akabinde dişlerini fırçalıyor, lavaboya gidiyor, dişlerini fırçalıyor, günlük temizliğini yapıyor ve ondan sonra kahvaltısına iniyor. Kahvaltıyı yapıyor, kahvaltısını yaptıktan sonra inip yolculuğuna devam ediyor. Okula giderken de serviste değil normalde yürüyerek gidiyor. Okula vardığında öğretmenini dinliyor, dersini dinliyor ve herhangi bir şekilde dersi sabote etmiyor. Derslerini aldıktan sonra sorumluluklarını yerine getirmek üzere eve dönüyor. Eve geldiğinde annesiyle konuşuyor, sohbet ediyor ve o günün nasıl geçtiğini anlatıyor. Ardından yemek yiyene kadar zamanı olduğunu farkında olduğu için oturup ödevlerini yapıyor. Ödevlerini yaptıktan sonra da o günün muhasebesini yaparak ailesiyle birlikte vakit geçiriyor ve uyku saati geldiğinde bakıyor ki benim yatmam lazım deyip yatıyor. Ve gün onun için bitiyor. Bir de Ahmet için ele alalım. Ahmet sabahleyin kalkma saati geldi ama kalkmadı. Çünkü biliyor ki annesi onu birazdan uyandıracak. Annesi onu uyandırana kadar daha zamanı olduğunu düşünüyor. Eğer annesi onu uyandırmazsa, gelmezse zaten okula da gitmeyecektir. Ve Ahmet'in annesi bir şekilde geliyor. Hadi oğlum saat kaç oldu kalk artık diyor ve üzerindeki yorganı çekerek onu uyandırmaya çalışıyor. Ahmet muzipçe gülüyor ve ister istemez naz yaparak kalkıyor. Ve hangi elbisesini giyeceğine karar veremiyor çünkü bilmiyor. Annesi diyor ki sen bunları bilmediğin için ben sana gösterdim. İşte bu kıyafetleri giyeceksin der diyor. Ve bu şekilde Ahmet kıyafetlerini değiştiriyor. Lavaboya giriyor, dişlerini fırçalıyor ve sonrasında sofraya iniyor. Kahvaltı yapacağı zaman annesi ona özel olarak uğraşmasın diye yumurtasını soymuş ve tabağına koymuştur. Ahmet yumurtaya bakıyor ve biraz nazlanarak bir ısırık alıyor. Ve diğer yiyeceklerden de yerken canının istemediğini düşünüyor, yemeyeceğim diyor. Annesi zorla onun ağzına sanki bir çocuk bebekmiş gibi eliyle reçel sürülmüş, bal sürülmüş ekmeği ağzına tıkıştırmaya çalışıyor. Bunu da ye, bunu da ye diye. Ahmet biraz da bundan hoşnut olarak kahvaltısını bir şekilde tamamlıyor. Ve ondan sonra Ahmet'in çantasını annesi alıyor. Ahmet'le birlikte dışarı çıkıyorlar. Anne Ahmet'in çantası çok ağır olduğu için çocuğa taşıttırmıyor. Ve okula kadar onunla birlikte gidiyor. Ve okulun kapısında Ahmet'in çantasını Ahmet'e teslim edip okula gitmesini sağlıyor. Ahmet şu ana kadar her şey konforluydu ve rahattı. Keşke annesi onun yerine sınava girse, derse girse de bu kadar yorulmasa diye düşünüyor. Ve sıkılmış bir vaziyette okulda öğretmenini dinliyor, ödevlerini alıyor ve eve geri dönüyor. Ahmet ödevleri yapmak istemiyor çünkü ona zor geliyor. Bu nedenle de annesiyle paylaşıyor. Anne ben bunları anlamadım diyor. Annesi gel birlikte yapalım derken aslında Ahmet'in ne kadar yavaş öğrendiğini fark ediyor ve bu yavaş öğrendiği için uğraşmaktansa çabuk ben hemen yapayım bitireyim diyerek Ahmet'in ödevini yapıyor. Bu şekilde Ahmet sorumluluğunu da annesine babasına yaptırmış oluyor. Bu şekilde Ahmet kendi yapması gereken sorumluluklarını da başkasına yaptırmış, annesine yaptırmış oluyor. Şimdi her iki örnekte de baktığımızda aslında gelecekteki geleceğimiz olan çocuklarımızı nasıl yetiştirdiğimiz bir anlamda kendi irademizle, kendi çabamızla ektiğimiz bir tohum, bir fidan gibi ortaya çıkıyor. Yabancı ülkedeki, kültürdeki bir çocuğun birey haline gelmesi
henüz 6-7 yaşlarında gerçekleşiyor. Bizim ülkemizdeki kültürümüze baktığımızda bir çocuk 30 yaşındayken bile çalışmadan, annesinden babasından finansal anlamda destek alarak hayatını idame ettirebiliyor. Nasılsa annemden babamdan bana bir ev kaldı diyerek ev almasına gerek duymadan, hayata dair çaba sarf etmeden bir şeylerin mücadelesini vermemeyi kendine hak görebiliyor. Tamamen burada anne baba yaklaşımıyla aslında çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyorken ne kadar zorlaştırdığımızı fark edemiyoruz. Çok basit bir örnek. Sabahleyin dışarı çıktığınızda baktığınızda annelerin okula götürdükleri çocukların çantalarını taşıttıklarını görürsünüz. Çocuklar normal koşullarda okul çantalarını taşıyabilecek güçte, kudrettedirler. Ama anne kıyamadığı için o yolculuğu yaparken çocuk yorulmasın diye çocuğun çantasını taşıyor. Anne o çantayı taşırken aslında bundan 20 yıl sonra o çocuğun ne kadar iyi bir çalışan, memleketi için ne kadar iyi bir fert olabileceğini, ailesi için ne kadar kaliteli bir baba ya da anne olabileceğinin o sorumluluk duygularını bir anlamda çocuğun elinden gasp ederek kendisi taşıyor. Bunu yapmamak adına çocuk yorulsa bile o çantayı anne baba asla taşımamalı. Okula giderken çocuğun sorumluluklarını, ödevlerini asla yapmamalı. Çünkü günümüzde en büyük muzdarip olduğumuz konu çocukların yeteri kadar okula karşı sevgi, motivasyon biriktirememiş olmalarıdır. Besledikleri duygular çoğu zaman çocuklarda okula dair bir anlamda nefret, isteksizlik, bıkkınlık halidir. Bunun nedeni çocukların okula motive olamayışlarıdır, okula güdülenemeyişleridir. Güdülenebilmeleri için hayata dair bir motivasyon unsuru olduğunu görmeleri gerekiyor okulun. Örnek veriyorum, bir çocuk sınıfta kalması gerekiyorsa, başarısızlığı tatması gerekiyorsa tatmalıdır. Ama çocuk sınıfta kalmayı bilmediği için, nasıl kalındığını bilmediği için, sorumluluklarını yerine getirmeden de okulu geçebileceğini, sınıfını geçebileceğini gördüğü için başarısızlık duygusunu tatmadan hayatında başarısız olmayı normalleştirmiş addediyor. Normalleştirmiş olarak görüyor. Bu bağlamda anne babalar olarak bize düşen görev aslında çocuklarımıza davranırken hayat gibi davranmamız gerekiyor. Hayat kadar gaddar, hayat kadar merhametli olmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü okula giderken çocuğun ödevini biz yaparsak, çocuk sorumluluk duygusunu taşımazsa, bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra yetişkin bir birey olduğunda eşine karşı da sorumluluk duygusunu taşımayacaktır. Evladına karşı da sorumluluk duygusunu taşımayacaktır. Eğer biz onun çantasını taşırsak, yıllar sonra işine giderken daha kolay nasıl yapabilirim, daha basit nasıl yapabilirim, daha kestirmeden, sorumluluğumu yerine getirmeden nasıl yapabilirim, bu işi birilerine nasıl yıkabilirim, nasıl ihale edebilirim, kendim bu işten sıyrılırım diyerek işin kolayına kaçmak isteyecektir. Başarı için bedel ödemeyi göze alamayacaktır maalesef ki. O yüzden çocuklarımıza aslında bir takım kolaylıklar sağlıyorken bunların gelecekteki hayatlarına ne kadar zorluk olarak döndüğünü bilmek gerekiyor. Ona göre müdahale etmek gerekiyor. Çocukları okulda gözlemlediğinizde şunu fark edersiniz. Sürekli bir rekabet halindedirler. Ayşe'den daha iyi not almak ister, Ahmet'ten daha iyi giyinmek ister. Sürekli olarak daha başarılı olduğunu söylenmesini isterler. Çünkü çocuklar toplumsal kabul görme noktasında hep bir rekabet halindedir. Başkalarından daha iyi olma eğilimindedir. Bunun temel sebebi anne ve babaların çocukları iyi şeylere ilham verebilmek adına, iyi eylemlere ilham uyandırabilmesi adına hep bir örneklerle göstermesidir. Başkasını çocukla kıyaslayarak daha iyi olması noktasında telkinde bulunmasıdır. Ama aslında kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz. Çünkü çocuğu başkasıyla kıyasladığımızda eğer çocuk yetersizlik duygusuna sahipse o örnek olarak gösterilen kişiye karşı saldırgan duygular içerisinde bulunabiliyor. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e söylediği gibi kendini asla başkalarıyla kıyaslama. Senden daha iyiler de olacaktır, senden daha kötüler de. Senden daha iyilerle karşılaştığında hasetlenirsin. Senden daha kötülerle karşılaştığındaysa kibre kapılırsın. İşte bu iki duygu aslında çocukluk yaşantımızda bize verildikçe biz kendimizi daha iyi yapmaya çalışırken esasında elimizdekilerle, yapabildiklerimizle yetinmemeyi öğrenmeye başlıyoruz. Çok basit bir örnek. Bir kıyafet aldığımızda
yeni bir kıyafet aldığımızda o kıyafetin kimlerden daha güzel olduğunu, kimin kıyafetlerinden daha güzel olduğunu gözlemlemeye başlıyoruz. Bir telefon aldığımızda o telefonun ne kadar iyi olduğunu başkalarının telefonlarıyla kıyaslamaya başladığımızda gözlemliyoruz. Bugün sosyal medyada birçok yerde paylaşım yaparken kendimizin ne kadar değerli olduğun duygusunu hissetmeye çalışırken başkalarıyla kıyaslayarak bu duyguyu tatmin etmeye çalışıyoruz. O nedenle çok basit bir örnekle yola çıkayım. Çocuğumuz bugün yapabildiği kadar, kendi elinden geldiği kadar başarılı olduğunda onu asla başkalarının başarılarıyla kıyaslamamak gerekiyor. Çünkü eğer o çocuk o kıyaslanma duygusunu yaşamaya başladığında hep annesinin ve babasının gözünde yetersizlik duygusuyla büyüyecektir. Ve annesine babasına karşı hep yetersizlik duygusuyla hissettiği için, yaşadığı için yaranamıyorum, ne yapsam tatmin olmuyor, ne yapsam hep eksik kalıyorum duygusuyla büyüdüğü için gelecekteki hayatında da bu kompleksli duyguları beraberinde barındırıyor olacaktır. Bir kıyafet aldığında, bir telefon aldığında, bir eşya, bir araba aldığında kendi arabasını beğenmemeye başlayacaktır. En iyi arabayı alsa bile o arabanın daha iyi bir modeli olduğunu düşünerek onu bir an önce değiştirmek üzere, onu bir an önce eskitip yenisini almak üzere koşullanacaktır. Bugün yaşanılan tatminsizlik duygusunun tamamen sebebi bir bağlamda budur. Çünkü çocukluğunda yapmış olduğu ödevi yeteri kadar beğendirememiştir. Çocukluğunda aldığı not annesini ve babasını yeteri kadar tatmin etmemiştir. Kaç aldın evladım? 80 aldım anne. Peki en yüksek alan kaç aldı? 100 aldı anne. Sen niye 100 almadın yavrum? Çocuk cevap veremez, boynunu büker. Çünkü annenin beklentisi en yüksek alanın notunu almasını beklemesidir. Ve çocuğun o boynunu bükerek alamayışı iki tane duyguyu beraberinde getirecek. Bir tanesi yetersizlik duygusu, kendisinin annesine karşı tatmin edemeyiş duygusudur. Diğeri kendisinden daha yüksek alan arkadaşına karşı düşmanca duygular geliştirmesine neden olacaktır. Tırnak içerisinde kıskançlık, hasetlik duygusudur. İşte bu nedenle o rekabet duygusu bir bağlamda insanı daha fazla saldırgan hale getiriyor. Müsabakalarda, futbol müsabakalarına bakarsanız bizim oyuncularımızın olduğu futbol müsabakalarında yenildiğinde daha agresif hale gelirler. Yabancı oyunculara baktığımızda, yabancı futbolculara baktığımızda yenilmiş olmayı normalleştirmişlerdir. Hayatın gereğidir. Hatta yenilen futbolcu mağlup olduğu futbolcuya gider tebrik eder. Ama bizde sanki bizim kültürümüzde başarısızlık çok kötü bir şeymiş gibi gösterilerek, aşağılık duygusuymuş gibi aşılanarak çocukluk hayatımızdan itibaren bir zaman sonra karakterimize işlemekte ve başarısız olduğumuz, yetersiz olduğumuz anlarda agresifleşmekte, daha saldırgan hale gelmekteyiz. O nedenle hayatın aslında bir sınav olduğunu, hayatın bir yarış olduğunu, bunun içerisinde başarısızlığın da olduğunu, başarının da olduğunu bilerek çocukluk hayatımızda daha küçücükken, çocuklarımıza karşı davranırken de özellikle çocukları zayıf olabileceği, başarısız olabileceği, başarılı olabileceği bütün varyasyonların olabildiğini göstererek anlatmak, tavsiyede bulunmak gerekiyor. Çünkü hayatta başarılı olabilmek için doğru kararlar vermek gerekiyor. Doğru kararları ancak öğrenerek, bilgiyle gerçekleştirebilirsiniz. Bilgiyi ise tecrübelerle elde edebilirsiniz. Tecrübeleri de yanlış kararlar vererek, yani hatalar yaparak elde ederiz. Yani bir bakıma başarılı olabilmek için bir anlamda başarısızlığa da ihtiyacımız vardır. Başarının nasıl olduğunu öğrenebilmek için başarısız olmanın halini de tattırmak gerekiyor. Ben hızlı okuma eğitimlerimi verirken insanlara yaklaşık bir kitap sayfasını 30 saniyede 20 saniyede okuttururken eğitime ilk başlarken daha onların nasıl başarısız olduklarını gösteririm. Onlara ayna tutarım. Nasıl yavaş okuduklarını gösteririm. Çünkü o başarısız olma hallerini aldıkları zaman onu nasıl daha iyi hale getirebileceklerinin yolunda daha kolay ilerleyebilirler. Onu referans alarak nasıl bir şeyin olmaması gerektiğini idrak ederler. Hayat da tam anlamıyla böyledir. Çocuklarımız başarısız olduğu zaman onlara başarısızlığı, çirkin halini, istenmeyen halini göstermek yerine aslında o başarısızlığın öğretmen olduğunu,
Ondan edinilen tecrübelerin bizi başarıya götüreceğini, çocuğumuzu başarıya götüreceğini göstermek gerekiyor. Yoksa öğretmenlerimiz zayıf verdiği zaman, zayıf not aldığımız zaman zayıfımı kurtaracağım, işte daha iyi not alacağım diye mücadele etmezdik ki, o konuyu anlamaya çalışmazdık ki, bugün biz olamazdık ki. O nedenle sanki başarısızlık çok kötüymüş gibi göstermeden çocuklarımıza arkadaşlık duygularını zehirleyecek rekabet duygularını, tohumlarını, o hasetlik tohumlarını ekmeden yüreklerine bu şekilde çocuklara hayatı öğretmek gerekiyor. Kralın biri bir gün rüya görür. Rüyasında bütün dişlerinin döküldüğünü görür. Ve rüya tabircisine sorar. Dişlerim dökülüyordu, bu nedir, nedeni nedir der. Tabirci yorumlamaya başlar. Kralım, dişlerin dökülmesi evlatlarınızı kaybedeceğiniz, evlatlarınızın öleceği anlamına gelir der. Bunun üzerine kral sinirlenir, üzülür, öfkelenir ve derhal huzurundan o rüya tabircisini kovdurtur ve zindana atar. Başka bir rüya tabircisi ister. Yeni rüya tabircisi gelir, kral yine aynı şekilde rüyasını anlatır. Akabinde rüya tabircisi de rüyayı yorumlamaya başlar. Kralım, Tanrı sizi o kadar çok seviyor ki ve halkınıza o kadar iyi işler yapacaksınız, hizmetler edeceksiniz ki sizin ömrünüzü çok uzun kılmış. Bu nedenle de o kadar uzun yaşayacak ve halkınıza o kadar büyük hizmetlerde bulunacaksınız ki evlatlarınızdan bile çok yaşayacaksınız der. Kral tabii haliyle biraz şaşırır, yadırgar ama der ki evet, yani ben uzun yaşayacağım çünkü Tanrı bana çok uzun yaşama süresi vermiş ve halkıma hizmet edeceğim. Bundan dolayı bir parça gururlanır, mutlu olur ve bu tabirinden dolayı da tabirciye ödül olarak bir kese altın verir ve ödüllendirir. Baktığımız zaman iki tabirci de aslında aynı şeyi söylemişlerdir. Rüyada dişin dökülmesi evlatlarının kaybedilmesi anlamına geliyormuş. Bunu her ikisi de söylemiştir ama ikincisi diğerinden daha farklı söylemiştir. Şimdi kendi çocuklarımıza bir şeyleri söylerken, iyi olan şeyleri anlatırken başkalarının söylemlerine daha fazla kulak kabarttığını, daha fazla dinlediklerini, bizim söylemlerimizi ise hiç duymadıklarını, dinlemediklerini fark ederiz. Aynı şeyi ben de söyledim ama dinlemiyor. Bak amcası söyleyince nasıl yaptı? Bak aynısını ben söylüyorum ama öğretmeni söyleyince nasıl yaptı? Aynısını ben ifade ettim, söyledim. Günlerdir de söylüyorum ama bir türlü beni dinlemiyor. Bak arkadaşı söyleyince bir anda nasıl yapıverdi diye söylediğimiz tecrübelerimiz çokça olmuştur. Şunu unutmamak gerekir ki çocuklar onlara ne söylediğimizden ziyade onlara ne hissettirdiğimizi daha fazla önem verirler. Yani duygu olarak, düşünce olarak onlara bir şeyleri ifade ederken aslında gönül tellerine, o bam tellerine değebilecek şekilde söylemek gerektiğini bilmek gerekiyor. Onların akıllarına hükmetmek yerine gönüllerine hükmetmek gerekiyor. Ki bu şekilde onlarla daha iyi iletişim kurabilelim. Sorumluluklarını onlara anlatırken bu şekilde o sorumlulukları sevdirebiliriz. Örnek veriyorum. Ödevini hemen yapmalısın, dersini çalışmalısın diye emir şeklinde gelen cümleyi çocuk binlerce defa duyduğu için tamam diyerek geçiştirebiliyor. Ama yavrum ödevini yapmamış olman beni o kadar üzüyor ki dediğimizde ben dilini kullanmış oluruz. Çocuğun dünyasına hükmetmiş oluruz. Çocuk der ki olumsuz eylemi yapan benim ama maruz kalan annem. Yatağını toplamamış olman beni o kadar üzüyor ki bu dağınık duruş sana hiç yakışmıyor. Ben bunu sana hiç yakıştıramıyorum. Dağınık olma demekten daha etkili bir hal alacaktır o cümle. Daha fazla yaptırımı olacaktır. O yüzden çocuklara söylemlerde bulunurken onların düşüncelerinden ziyade duygu dünyalarına hitap eden söylemlerde bulunmak gerekiyor. Rüya tabircisi gibi aynı şeyi söyleyebilirsiniz ama farklı duygular hissettirebilirsiniz. Umarım yaşamınıza bir nebzecik olsun değer katabilmişizdir. Sağlıkla, muhabbetle kalın. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.